Adam diyor ki oruç tuttuğum zaman daha fazla o kötülüğü yapma isteği doğuyor içimde. Daha fazla o kötülüğü yapıyorum diyor. Şimdi Allah oruç insanı takvaya ulaştırır diyor. Bu da diyor ki ben oruç tuttuğumda daha fazla günah işliyorum. Allah namaz insanı kötülükten alıkoyar diyor. Bu da diyor ki ben namaz kıldığım zaman namaz beni kötülükten alıkoymuyor. Ya bu yalan söylüyor ya da haşa kitap yalan söylüyor. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Şüphesiz ki namaz insanı fuhşiyattan ve insanın münkerattan alıkoyar. Bunu okudun. Veya açtın Kur'an-ı Kerim'i, oruçla ilgili ayetleri okurken baktın ki Allah buyuruyor ki كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah'tan korkar, umulur ki sakınırsınız diyor. Demek ki oruç insanı takvaya götürüyor. Adam diyor ki oruç tuttuğum zaman daha fazla o kötülüğü yapma isteği doğuyor içinde. Daha fazla o kötülüğü yapıyorum diyor. Daha fazla o kötülüğü yapıyorum diyor. Şimdi Allah oruç insanı takvaya ulaştırır diyor. Bu da diyor ki ben oruç tuttuğumda daha fazla günah işliyorum. Allah namaz insanı kötülükten alıkoyar diyor. Bu da diyor ki ben namaz kıldığım zaman namaz beni kötülükten alıkoymuyor. Ya bu yalan söylüyor ya da haşa kitap yalan söylüyor. Ya bu yalan söylüyor ya da haşa kitap yalan söylüyor. Kitap yalan söylemeyeceğine göre, böyle bir şey mümkün olmadığına göre bu adam yalan söylüyor. Nerede yalan söylüyor peki? Namaz kıldım dediğinde değil, oruç tuttuğum dediğinde değil. Yalan söylediği şey onun tuttuğu oruç ile, onun kıldığı namaz ile Allah'ın önerdiği namaz ve oruç aynı şeyler değildir. Şimdi kardeşlerim, Allah ayet-i kerimede buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Musa Aleyhisselam'a öğüt verirken beni hatırlamak için namaz kıl ey Musa. Yani namazın beni sana hatırlatan bir namaz olsun ey Musa. Şimdi senin namazın sana Allah'ı unutturan bir namaz haline gelirse tabii ki o namaz seni kötülükten alıkoymaz. Adam var namaza durduğu zaman dükkanın kapısını namazla beraber açıyor. Oynayacağı topun kapısını namazla beraber açıyor. Senetlerin, çeklerin tarihlerini namaza Allahu Ekber iftitah tekbiri mi getirdi? Yoksa çek senet tekbiri mi getirdiği belli değil. Yani böyle bir adamın namazı tabii ki onu kötülükten alıkoymayacak. Çünkü bu Allah'ı hatırlatan bir namaz değil, Allah'ı unutturan bir namazdır. Allah'ı hatırlatan bir namaz değil, Allah'ı unutturan bir namazdır. Peki niye ibadetler böyle olur? Niye oruç insanı Allah'ı hatırlatmaz, namaz insanı Allah'ı hatırlatmaz? Adet haline geldiğinde ibadetler insana Allah'ı hatırlatmaz. Sadece insanın boynundaki yükü düşürür ama insana artı bir katkısı olmaz. Birçok insan, şeytan eğer onlara ibadetlerden alıkoyamıyorsa, bu sefer ibadetlerini adet haline getirmek için çabalar. İbadet adet haline geldi mi, artık o ibadetten hiçbir şey istifade edemezsin. Artık o ibadetten hiçbir şey istifade edemezsin. Artık o ibadetten hiçbir şey istifade edemezsin. Şimdi Ramazan, insanın şuurunun, bilincinin arttığı bir aydır. Yani bunu hepiniz kendinizden hissetmişsinizdir. Ramazan'ın öncesi ve sonrasıyla Ramazan arasında bir fark vardır. Aslında bu iyi bir fırsattır. Sene içerisinde adet haline gelmiş olan ibadetleri tekrar ibadet haline getirebilmek için, şuurlu bir şekilde yapabilmek için Allah'ın bize sunduğu fırsatlardan bir tanesidir. Bunu iyi değerlendirmek lazım kardeşlerim.